Oktay Usta'dan kahvaltılık geliyor. Döndür bakalım ustam. Peynirli bir börek ister misiniz? Kahvaltılık geliyor efendim. Buyurun. Kıymetli takipçilerim, Oktay Usta'dan kahvaltılık bir tarif geliyor. Yalnız bu kahvaltı pazar kahvaltısı değil. Sahurda kahvaltı, iftarda kahvaltı inşallah olacak. 11 ayın sultanı, Ramazan-ı Şerif ayında güzel güzel inşallah lezzetler mutfağınızda olacak. Ben de sizler için elimden geldiğince yeni tarifler oluşturmaya çalışacağım. Yorumlarınızı bu konuda bekliyorum. Hemen malzemeleri sayıyorum. 3 tane yufkamız var. Kıymetli seyircilerim, 1 çay bardağı süt, 1 tutam maydanoz, şöyle yaklaşık olarak bir 50 gram beyaz peynir, 2 tane yumurta. Şurada da yumuşak peynir var, beyaz peynir. 1 yemek kaşığı içerisinde tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ ihtiyacımız var. Hemen şimdi öncelikle yufkayı kesiyorum. Sevgiyle kes bakalım aşçım. Efendim sevinçliyiz, mutluyuz. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında da sizlerle birlikte Allah izin verirse tarifler oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi burada tavanın zemini için bir parça kestim. Bunu zemine alıyorum. Ondan sonrasında diğer yufkaları üst üste alıp rulo şeklinde sarıyorum. Ama detaylar önemli. Lütfen takipte kalın. Oktay Usta'dan efendim güzel bir kahvaltılık tarif geliyor. Bakalım neler oluyor. Yufka miktarımız 2,5 kıymetli seyircilerim. 2 tane bütün, bir tane yarım yufkamız var. Şimdi burada hemen şöyle yufkaları bir incecik doğradıktan sonra havalandırıyoruz. Şimdi buranın üzerine ver aşçım. Ne veriyoruz? Maydanoz. Maydanozdan sonra hemen yöresel peynirler ya da beyaz peynir. Bir sert olan peyniri kullanıyorum. Bir de yumuşak olanı. Hangisi varsa. İlla da şu olacak diye bir kural yok. Önemli olan neydi? Eldeki ve evdeki imkanlar. Allah ne verdiyse bütçemizi zorlamadan güzelce tarifleri oluşturabilmek. Şimdi hemen beyaz peynir ve burada maydanozla karıştır aşçım. Karıştırdım. Bu güzel karışım tamamlandı gördüğünüz gibi. Gayet güzel, başarılı oldu. Hemen şimdi sosunu oluşturuyoruz. Sosunda neler var? 2 tane yumurtanın üzerine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ veriyorum. Hemen burayı karıştırıyor ve kıymetli seyircilerim, şimdi püf noktasına geliyoruz. Doldurma bölümü önemli. Nasıl olacak? Şimdi sosu hazırladık. Burası hazır. Pişireceğimiz tava yaklaşık 26 santim çapında bir tava kullanıyorum. Tavanın içerisine birazcık yağ aldıktan sonra sıvı yağ, şöyle tavanın zeminini kaplaması için burada bir yufka kesmiştim. O yufkayı hemen şimdi aldım. Buradaki maydanoz peynir karışımından yarısını verince ortasına da o yumuşak peyniri vereceğim. Sonra da en üstüne sosunu veriyoruz. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Evdekiler bu lezzete bayılacaklar. Lütfen takipte kalın. Kahvaltılık böreğimiz hazır. İftardan önce, sahurdan önce hazırlayabilirsiniz. Sosunu çeksin. Sadece yiyeceğiniz zaman ocağın üzerine alıp kısık ateşte pişiriyorsunuz. Kıymetli takipçilerim, şimdi birazcık burada temiz, yani peynirsiz olan bölümden de yufka ayırdım. Çünkü ters çevirdiğimizde o maydanozlu ve peynirli bölüm yanar. Ondan dolayı söylüyorum. Hemen şimdi buraya ayırdığım şöyle bir kepçe kadar buradan sos veriyorum. Yumurtalı, sütlü, yağlı karışımlı sostan. Onu da ver aşçım. Verdikten sonra buranın üzerine şimdi şöyle dilim dilim kesilmiş tereyağı. Güzel olur böyle. O tereyağı eriyecek. Misler gibi kokacak. İftarda, sahurda efendim yiyebilirsiniz. Cenab-ı Allah oruçlarınızı kabul etsin. Kıymetli seyircilerim, lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. İstediğiniz tarifleri yazın. Ailenizin aşçısı Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Lütfen takipte kalın. Böreğin çevrilmesi ve pişirilme detaylarıyla devam ediyoruz.
kahvaltılık böreğimiz pişiyor. Hemen çayı getiriyorum. İftarda, sahurda dedik. Efendim güzel demlenmiş çay ile birlikte börek iyi gider. Şimdi bir tarafını çevirdik. Tabağa biraz yağ sürdüm. Kolay bir şekilde geçişleri yapabilme adına. Şimdi döndürüyorum. İşte bu tarafı da o üzerindeki maydanozlu tarafı kıymetli seyircilerim. Nasıl buldunuz? Daha fazla kızartmak isterseniz herkes damak zevkine göre az kızarmış, çok kızarmış yapabilirsiniz. Özelliği kısık ateşte pişsin ki içinin de çekmiş olsun kıymetli seyircilerim. Evet, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında Oktay Usta'dan tarifler gelmeye devam edecek. Sizleri çok seviyorum. Rabbim oruçlarınızı kabul etsin. Hoşçakalın efendim. Afiyet olsun.